Şu an Niagara'ya geldik. Fiyatları da göstereyim size. Fiyatlar bu şekilde. Welcome aboard Niagara City Cruises. Evet arkadaşlar, şurada karşıda Amerika kıtasının bölümü. Orada görebilirsiniz, insanlar aşağı doğru iniyor. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Şu an Niagara'ya geldik. Şelaleyi izleyeceğiz. Bayağı güzel bir yer. Size biraz etrafı gösterelim. İnternetten biraz Niagara hakkında bilgilere baktık. Yani Niagara toplam 3 büyük şelaleden oluşuyormuş. Biz şu an sadece 2 tanesini görebiliyoruz. Bunlardan en büyüğü olan, Türkçe ismi de Atnalı olan şelaleye doğru gidiyoruz. Ya çok ilginç bir bilgi daha gördük. Solumuzda bir tane daha şelale var Amerika tarafında. Amerikan ordusu 1960'lı yıllarda kendi tarafındaki şelaleyi, oraya akan suyu tamamen durdurmuşlar bilimsel bir çalışma için ve bu çalışmada da yani altta bayağı bir insan kemiği falan bulmuşlar. Evet, yani fotoğraflarını da ekleriz. Gerçekten şaka gibi bir olay çünkü hani bu şelale kurutulabiliyor muymuş diye çok Onur'la tartışmasını yaşadık. Gerçekten kurutmuşlar ve 1850'den beri yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda hani bulunan kemiklere vesaire inceliyorlar. 5000 kişinin hayatını kaybettiği burada ortaya çıkıyor ve çoğunluğu da intihar olarak kaydedilmiş. Ki çok normal bu arada, yani burası hani çevresinde de çok koruma olmadığı için şelalenin düşen kişilerin hayatta kalma ihtimali zaten yok. Çok çok düşük bir ihtimal yani. O yüzden de hani bu başka bir hani araştırmanın ilk başlama sebebi dipteki enkazı temizlemek olarak başladıysa da sonucunda bu kemiklerin bulunmasıyla konu tamamen bambaşka bir yere gitmiş gibi olmuş. Ya evet, hatta ben acaba gerçekten kurtulan var mı diye de baktım. Kayda geçen toplam 16 kişi kurtulmuş burada. Bunlardan ilki 1901 yılında kurtulmuş. Burada çok değişik bir eğlence anlayışı varmış galiba. Ya cesaret göstergesi olarak mı denir, yani sanırım neydi? Daredevils of Niagara Falls diye geçiyor. Yani böyle çok aşırı cesaretli, ya freak show diyebiliriz aslında. Aynen. Sirk gösterileri Yani yapmışlar yani. evet, yani burada da işte 1901 yılında ana sınıfı bir tane öğretmen kadın bildiğimiz bu şarap fıçıları gibi bir fıçının içerisine girip kendini Niagara'dan aşağı bırakmış ve oradan ilk kurtulan olarak çıkmış. Ondan sonra da bu süre gelen bir etkinlik gibi devam etmiş. İnsanlar burada bayağı etkinlik izler gibi oradan insanların atlayışını izliyorlarmış yani. Hatta şöyle bir şey var. Yani 1951'de artık bir yasak getirmişler. Buradan aşağı atlamanın cezası $25.000. Evet, yani çok enteresan, çok da üzücü bir olay. İnsanlar para için ve şöhret için bu eski zamanlarda böyle gösteriler yapmışlar. Yani bayağı hani canlarını ortaya koyup sırf sonrasında insanlar para versin, şöhret olalım hani diye böyle gösteriler yapıyorlar. Daha güncel versiyonları da var. 2003 yılında Kirk Jones diye yine biri Niagara'dan atlıyor. Sebebi de yine gösteri, yani Daredevil diyebiliriz ona da. Bir böyle şişirilmiş bir topun içine girip kendini Niagara'dan aşağı bırakıyor. Enteresan bir şekilde hayatta kalıyor ve 2017 yılında tekrar yapıyor bu şovu. Maalesef ikinci Evet, şovunda maalesef hayatını burada kaybediyor. hayatını kaybetmiş. Bir de son bir bilgi olarak bir tane daha, hatta çok ikonik bir resmi var. Onu da koyarım. Bu abimiz evsizlere dikkat çekmek için atlıyor buradan jet ski ile beraber. Paraşütü açmayı planlıyor. Ama paraşütü açılmadığı için kendisi hazin sonuna düşüyor mu denir artık, bilemedim. Vefat ediyor diyelim. Yani bu Niagara'nın Daredevil'ları gerçekten benim en çok ilgimi çeken tarihçi oldu burasıyla ilgili. Evet, yani böyle garip bilgiler. Arkadaşlar şu an şelalenin aktığı noktaya kadar geldik. Arkamda görebilirsiniz. Su bayağı hızlı akıyor. Yani çok etkileyici bir yer. Şöyle göstereyim size biraz etrafı. Yani çok hızlı akıyor su. Yani şuraya yanlışlıkla biri düşse asla kurtulamaz. Evet arkadaşlar, şimdi Starbucks arıyoruz kendimize. Kahve alalım dedik. Şurada ileride bir tane köprü var. Şöyle biraz yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Hemen şurada ileride bir köprü var. Bu köprüden bayağı yürüyerek
insanlar şurada Amerika sınırı var, Amerika sınırına gidiyor. Pasaportunuz varsa, geçerli bir Amerika vizeniz varsa oradan Amerika'ya geçebiliyorsunuz yürüyerek isterseniz. Arkadaşlar Türkiye'ye dönen arkadaşımız konuk oldu videomuza. Şu an. Arkadaşlar şu an tekne turu için mekanı bulmaya çalışıyoruz. Eğer mekanı bulursak tekne turu yapacağız. Ya tekne turu dediğimize bakmayın, çok kısa bir mesafe götürüyorlar ama şelalenin altına kadar götürüyorlar sizi. Ya çok güzel görünüyor. Biz de mekanı bulursak bir tekne turu yapacağız. Şimdi biz şuraya inmeye çalışacağız. Şu aşağı bakalım. Şurada ileride finiküler var sanırım. Finikülerle aşağı kadar iniyorsunuz. O yüzden bakalım, şimdi finiküllerin olduğu yere gitmeye çalışıyoruz. Amerika tarafında daha az sıra var şu an. Ya burada bakınca Amerika sırasını da görebiliyorsunuz. Çok yakın çünkü Amerika. Bayağı yakın. Şimdi evet, bot ticket şuradan alıyoruz sanırım. Evet, şuradan bir bot ticket alacağız. Şuradan zipline'ı bir de yakından çekeyim hemen. Şimdi sıraya gireceğiz. 33,5 okey. Fiyatları da göstereyim size. Fiyatlar bu şekilde. Sanırım aşağıdaki havai fişekli bölüm akşam. Arkadaşlar şimdi biletlerimizi aldık. Şu an feribota doğru gidiyoruz. Welcome aboard Niagara City Cruises. May I have your attention, please? Evet arkadaşlar, şurada karşıda Amerika kıtasının bölümü. Orada görebilirsiniz, insanlar aşağı doğru iniyor. Hepsi yukarı çıkıyor galiba. Göremiyorum.
kuaförümü soruyor. Dalga geçirdim. Onun saçı kupkuru. Bence böyle oldu. Ben ama kapadım bayağı suratıma kadar. Aşkı üşüyor mu? Üşüyor. Bu yağmurluğun koruduğu tek şey Niagara'yı bizden koruyor. Kıyafetleri bizi koruduğu yok. Şuradaydık. Arkadaşlar turumuzun sonuna geldik. Mahvolduk. Sırılsıklam olduk. Şöyle Zuhal'den de görebilirsiniz. Saçlarından bayağı sırılsıklam olduk. Bence eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Yani bayağı şelalenin dibine kadar gittik. İnanılmaz eğlendik. Yani dermanımız kalmadı. Hemen şurada seyir terası var. Şelalenin bir kısmını görebildiniz. Kalabalık diye buraya çömdük. Biraz üşendik. Biraz da kurumaya çalışıyoruz. Kurumaya da çalışıyoruz. Tavsiyem plastik terlik ve şortla gelin. Çünkü mahvolduk. Evet. Yedek bir tişört de getirebilirsiniz yanınızda buraya gelirken. Çünkü ıslanıyorsunuz. O verdikleri panço hiçbir işe yaramıyor. Yani Ben açılıyor. o kadar, yani şelalenin aşağısının o kadar kaotik olacağını düşünmüyordum. Tamam, buradan gördüğümüz kadarıyla bir sis, bulut falan var ama o kadar kaotik olacağını düşünmüyordum. Sağdan soldan her yerden yağmur, bayağı yağmur geliyor yani üstünüze. Ve o pançonun hiçbir önemi kalmıyor. Ben şu an tamamen kurumaya çalışıyorum ya. Ama çok eğlenceliydi. Herkese tavsiye ederim fırsatı olanlara. İnanılmaz eğlenceli. Ya ben çok eğlendim. Yani evet biraz pahalıya geliyor insana. Değiyor ama yani güzel bir etkinlik bence. Zuhal'in de dediği gibi değiyor. Yani 75 dolar ama gerçekten çok eğlendim ya. Çok kısa bir tur. Bir de 20 şey dakika. var mesela diğer uçta da aşağı merdivenle inip şelalenin alt döküldüğü kısımdan izleme terası var. Ona da kişi başı 25 dolar istiyorlar. Ama mesela bot yapacaksanız bence ona gerek yok. Zaten botla şelalenin dibine kadar gidiyorsunuz. Aynen O yani. mesela gereksiz bence. O sadece yürüyüp aşağıdan seyir terasına gitmek için 25 dolar vermek mantıklı Evet gelmedi. direkt ya şelalenin dibine iniyorsunuz oradan. Yani ama bot daha eğlenceliydi. Yani ben çok eğlendim. Hatta yaşlı bir tane teyze Zuhal'e şey dedi. Saçını nerede yaptırdın falan diye espri yaptı. O da sırılsıklam olmuştu Zuhal gibi. Ya eğlenceli insanlar da var. Ya keyifliydi ya. Herkes çok eğleniyordu yani. Evet. Güzeldi. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Niagara gezimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.